Günaydın arkadaşlar. Şu an Avusturya Viyana'dayız. Avusturya'nın başka bir kentine, Salzburg'a doğru yola çıktım. Şimdi trene bineceğim. Trene bindikten sonra inşallah 2,5 saate falan Salzburg'da olacağız. Salzburg güzel bir Avusturya kenti. Bakalım orada inşallah güzel görüntüler yakalarız. Yola erken çıktığım için kimse yok dışarıda. Aslında erken de değil ama pazar olduğu için pek de kimseler yok. Bakın şu metroya bineceğim. Şu an bakın cadde seviyesinden bindim. Herhangi bir akbil okuma yok. Ve şimdi tren katına indiğimizde ise beni direkt trenlerin önüne indiriyor. Ve yine hiçbir akbil okuma cihazı yok arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Direkt trenlerin içine düşüyorsunuz. Arkadaşlar trene bindim. Tren Viyana'dan Salzburg'a gidiyor. Salzburg doğayla insanların kaynaşmış olduğu güzel bir yer. Şimdi oraya gidip sizlere orayı göstermek istiyorum. Benim de görmek istediğim yerlerden bir yerdi. Avusturya'ya gelmişken oraya vakit ayırmak istedim. 2 gün orada kalacağım. Sonra tekrar Viyana'ya geri döneceğim arkadaşlar. Bu arada Avusturya'nın tren ağları çok gelişmiş arkadaşlar. Her yerde tren, tramvay görüyorsunuz. Yaklaşık 2,5 saat sürecek ve 22 euroya aldım. 22 gidiş, 22 geliş, 44 euro. Hem dönüş hem de geliş biletimi almış bulundum. Arkadaşlar Salzburg'a geldim, indim. Şimdi eşyalarımı kalacağım yere bırakacağım. Ondan sonra çıkıp şehri keşfedelim. -4 derece hava var ama güneş ısıtıyor. Belki de bugün kalın giymemden dolayı Viyana'dan daha sıcak hissediyorum. Şimdi neyse önce gidelim, eşyalarımızı bırakalım, sonra gezmeye çıkalım. Hadi. Arkadaşlar çabuk ne gördüğüme bakın. Çukur mu? Adamlar çukuru Avusturya'ya getirmişler resmen. Görünce şaşırdım, yaklaştım. Gerçekten oymuş yani. Burada çöp toplama alanları var. Camlar için ayrı, plastikler için ayrı, kağıtlar için ayrı. Bizdekinin bir tık daha moderni diyebiliriz. Bu arada buradaki taksiler ya Mercedes ya Volvo ya da Passat, bir de Tesla. Yani böyle lüks araçları taksi olarak kullanıyorlar adamlar. Bakın bakalım Tesla var mı? Çok gördüm de umarım size de gösterebilirim. Evet, sanırım Tesla. Çok iyi tanımıyorum ama bakın görüyor musunuz? Bunlar hep taksi arkadaşlar. Hemen onun arkasında Mercedes. Onun arkasında yine Passat. Bu şekilde kaliteli markaları taksi olarak kullanıyorlar. Eşyamızı bıraktık şimdi. Geziyoruz. Salzburg hakkında şunu söyleyeceğim. 150.000 tane nüfusu var arkadaşlar şeyin. İsviçre ve Almanya gibi ülkelere sınırda. Hatta Almanya buraya çok yakın. Vaktim olsaydı mutlaka trenle geçecektim ama arkadaşlar çalışıyorum biliyorsunuz. Yine bomboş bir şehir daha. Hayalet şehir gibi ya buradaki, Avrupa'daki bazı şehirler. Aşırı geliştiği için şey bekliyorsunuz. Çok kalabalık bir nüfus var diye, fakat kimsecikler yok arkadaşlar. Salz tuz demek, Burg da kale demek. Adını buraya atanan bir aziz tarafından alıyor. Buraya atanan aziz bakıyor, burada tuz çok fazla var. Hala günümüzde de tuzuyla meşhurdur. Buraya Salzburg yani Tuzlu Kale adını verir. Burası geçmişte hep Tuzlu Kale olarak bilinir. Öyle bir dönüm noktası olur ki artık şehir tuz dışında müzikle ortaya çıkar. Ne zaman çıkar biliyor musunuz? Mozart var ya, klasik bestecimiz ve dünyaca ünlü, hepimizin duyduğu. Mozart burada doğduktan sonra şehrin adı müzikle anılmaya başlar arkadaşlar. Ve Salzburg bugün günümüzde kültür, sanat ve müzikle ortaya çıkan önemli bir kent olmaya
devam etmektedir. Şehir Almanya yakınlarında olduğu için aslında disiplinize bir tutum da var burada. İnsanların şu Alman disiplini dediğimiz şey var ya, bu disiplini gerçekten almışlar, hissediyorsunuz arkadaşlar. Biraz resmiler fakat baktığınız zaman, yüz yüze geldiğiniz zaman sizlere gülümsemeyi eksik etmiyorlar. Soğuk diyarların insanları soğuk olur derler ya, ben buna katılmıyorum. Avusturyalılar gördükçe selam verip tebessüm ediyorlar. Bu konuda haklarını yememek lazım. Bakın ulaşımı şöyle. Treybus'la mı? Bunlara ne diyorlardı? Otobüsün elektrikli olduğu sistemle yapıyorlar. Araçlar genel olarak lüks. Mercedes, BMW, Tesla gibi araçları kullanıyorlar. Bakalım. Ay şu sular çok tehlikeli bak. Donuyor, sonra düşüyorsunuz. Bir iki kişiyi gördüm, Allah korusun. Düşeni görünce de gülesim geldiği için kesin başıma gelecek yani, biliyorum. Salzburg'un en popüler noktası Salzach Nehri'nin önündeyim bakın. Burası şehrin en popüler noktası. Görmüş olduğumuz su Salzach Nehri diye geçiyor. Bakın şehir iki tarafından yapılanmaya başlanmış. Köprünün alt tarafında yürüyüş yapanlar, bisiklet kullananlar. Sonra şurada bakın güneşlenenler aşağıda görüyor musunuz köprünün şu tarafında. Bu şekilde çok fonksiyonlu bir köprü. Şehrin ana objesi diyebiliriz burası için. Şimdi köprünün üstünden ilerliyoruz. Bir inanışa göre şöyle bir şey var. Bu köprünün üstünden kiminle geçerseniz ilk onunla evleniyorsunuz. Ben ve kameram geçiyoruz. Zaten evli gibiyiz kameramla. Nereye gitsem benimle geliyor. Öyle bir inanış varmış arkadaşlar. Yine yalnız geziyoruz. Yalnızlar diyarında bugün yine ben. Ah çok güzel ya. Hello. Şehir içinde araçların girmediği noktalarda arkadaşlar faytonlarla taşımacılık yapıyorlar. Bakın o atlar çok iyi duruyor ama ya. Baksanıza. Salzburg Katedrali'ne geldik arkadaşlar. Bakın göstereyim. Şehrin önemli yapılarından biri. Bakın yapı çok ihtişamlı. Ve yanında şöyle odacıklar var. Bu odacıklar ne? Hani bizim camilerimizin yanında medreseler oluyor ya. Medreseler, vakıflar, aşevleri vesaire. Buradaki katedralin de yanındaki yapılar Hristiyanlar için önemli eğitim alanları, vakıf gibi alanlar arkadaşlar. Hava şu an -4. Akşama -7 olması, -7, -8 olması bekleniyor. Hissedilen biliyorsunuz genelde 2 katı oluyor. Bu yüzden donacağım bayağı. Ellerim şu an kamerayı tutmaktan dolayı donuyor neredeyse arkadaşlar. Güneş battığı an donuyorsunuz. Şu an Mozart'ın evini arıyorum. Bakın şöyle bir sokak. Hemen arkada Salzburg Kalesi var. Kalenin yapılmasının amacı asıl şehirdeki halkı korumak. Fakat bu kalenin yapılma amacı o zamanki buradaki başpiskopos ve prensi korumak için yapılmış bir kale. Çok eski ve Avrupa'daki en büyük kale olma özelliğini taşıyan bir kale. Merkeze gitmek istiyorum ya da Mozart'ın evine. Bulamadım bir türlü. Nereye gidiyor acaba buralar? Ay çok tatlı bir şeymiş şu ya. Şuna bakın, aşırı tatlı. Neymiş bu acaba? Baksanıza zayıf. Çok tatlı, çok hoşuma gitti. Alp dağlarının eteklerine. Vay be. Vay be diyorum arkadaşlar. Bir ara şey yapıyordum, böyle videolarını izliyordum böyle gezenlerin falan. Diyordum ki ya bunlar ne güzel geziyor, helal olsun diye. Bana da aferin, çünkü zihninizi sınırlamadıktan sonra gerçekten yapmak isteyip yapamayacağınız hiçbir şey yok.
Bu yüzden kendinize güvenin ve yola koyun. Bana kızmayın, param yok şey falan diye, çalışacaksınız. Ben de çalışıyorum. Herkes çalışıp geziyor. Çalışın ve gezmeye başlayın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle bir yere geldik. Burası bir Türk abinin, hemen Salzburg'da. Bakın Celal Karaaslan abinin mekanı. Şimdi buraya özgü dondurma yapıyorlarmış ve tatlılarıyla meşhur bir yer. Bakın şöyle çok tatlı bir kafe. Abla da abinin eşi pembeli olan. Şimdi dondurmalarını deneyeceğiz, bakalım nasıl. Şimdi dondurmadan deneyeceğiz. Bu kadar bana fazla dedim ama abla zorla veriyor. Yani Türk biriyle evlendiği çok belli. Celal abi gelirse tanıştıracağım size. Avusturya'da en iyi dondurma yapan kişi seçildi arkadaşlar. Çok güzel ama çok soğuk, buz gibi. Dondurma zaten. Gerçekten mükemmel. Arkadaşlar beni aşırı güzel ağırladılar. Gerçekten çok tatlı. Abinin eşi burada tanışmışlar ve evlenmişler. Türkçe de biliyor. Bana bayağı böyle bir şeyler getirip durdu. Avusturya'da nasıl tanıştınız? Yok, ya, evet. Avusturya'da tanıştık ama ben Hollandalıyım. Hollandalısın. Evet. Hollandalı abla ve Celal abiyle evli ve burada çok güzel bir iş yapıyorlar, dondurma işi. Aşırı derecede tutuyor. Yani sabahtan beri bir türlü müsait olamadık. Ne demek istersin Türkiye'deki izleyenlere? Ben ne diyeyim ya, çok mutluyum siz tanışmak için. Ben de çok Bir de ya buraya gelince gelsinler. Mutlaka gelin. Çok güzel dondurma yapıyorlar. Kafenin adı da Alp. Alps Cafe Gelato. Alps Cafe. Alps Gelato Cafe. Çok tatlı görünüyorsunuz. Çok tatlı görünüyorsunuz. Sizin. Teşekkür. Bakın arkadaşlar, Celal abi de şurada. Celal abinin eşi. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ama konum olarak göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle şurada bir tane köprü var. Zaten Salzburg'a geldiğinizde köprüyü mutlaka geçeceksiniz. Geçtiğiniz zaman hemen şurası karşınızda. Alps Gelato Cafe diye bir yer. Arkadaşlar, Avusturya'nın şiitzeli meşhur fakat sabahtan beri domuz eti olmayan dana etiyle yapılan varmış. Ondan arıyorum. Bulamadım. Şimdi bir şeyler alıp kendim gidip evde yapacağım. Ama market de açık bulamıyorum. Yani bu birazcık kötü bir durum arkadaşlar. Şu an bildiğiniz dışarıya çıktım ama market yok yani. Nasıl yemek yiyeceğim bilmiyorum. 18.06. Her yer kapalı. Yani şu an yemek yemek istiyorum ama yemek yiyebileceğim alan yok arkadaşlar. Şöyle bir yer buldum. Yemi Asya mutfağı. Mecburen yiyeceğim artık. Yapacak bir şey yok çünkü açım baya. Şimdi noodle ya da nerede? Neyse tavuk isteyeceğim ya da. Ama chicken var. Noodle ya da chicken yiyeceğim. Ama bence sıcak bir şeyler içeyim. O yüzden noodles yiyeceğim. Şimdi şöyle fiyatları göstereyim. Ortalama 10, 11, 11. Bu neymiş? Neyse ben şunu isterim muhtemelen. Avrupa'nın en sıkıntı olduğu şeylerden biri de Müslümanlar için yemek arkadaşlar. Aslında büyük şehirlerde hiç sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Ama böyle Salzburg gibi küçük şehirlerde birazcık sıkıntılı. Siz de böyle Avrupa'nın belli yerlerindeki küçük şehirlere giderseniz malzeme mutlaka yanınıza alın, yoksa benim gibi aç kalırsınız. Yemek geldi. Böyle bir şey geleceğini düşünmüyordum ama farklı bir şey geldi. Bir şey diyeyim mi? Lezzetli.
Pilavları çok kötü ama yemeklerinin tadı efsu arkadaşlar. Yani yanlışlıkla güzel bir şey istedim. Doyacağım. Arkadaşlar birazcık soğuk, kusura bakmayın, bu yüzden bunu böyle anlatacağım. Arkamda görmüş olduğunuz sarı bina dünyaca ünlü besteci, klasik müziğin babası Mozart'ın evi. Mozart şu an benim olduğum şehir Salzburg'da dünyaya geliyor ve arkamda gördüğünüz evde dünyaya gelerek hayatını devam ettiriyor. Günümüzde orası bir müze. Mozart'a ait olan çocukluk, gençlik anılarının olduğu bir müze. Size burayı da göstermek istiyorum çünkü Salzburg'a gelip Mozart'ın evini görmeden gitmek olmaz arkadaşlar. Sokakta bütün her şey adını Mozart'tan alıyor. Yani benim de Mozart gibi bir değerim olsa ben de her yere Mozart adını koyardım. Bakın şöyle bir ev. İçi şu an müze. Şurada göstermek, ay şu ağaçların şık duruşuna bakar mısınız? Işıklandırmışlar. Bir de şehirdeki mimari yapıyı çok iyi kullanabiliyorlar arkadaşlar. Yani ufak bir ışık detayı şehri o kadar çok değiştiriyor ki. Bence bu bütün şehirlerde yapılmalı. Bakın şimdi şurada bir tane sarı bir şey var, görüyor musunuz bilmiyorum. Oraya gidelim. Size onunla alakalı bir şey söyleyeceğim. Bu sarı şeyle arkadaşlar 1888 yılında Salzburg'un ayını, yılını, saatini hesaplamak için yapılmış bir kule. Hemen Mozart Meydanı'nın önünde bulunuyor. Düşünebiliyor musunuz? 1888'de böyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar Mozart'ın evinden çıktık. Şimdi Mozart Meydanı'na geldim. Arkamda görmüş olduğunuz meydan Mozart'ın adının aldığı ve evine çok yakın olan bir nokta. Salzburg'a gelen tüm turistlerin uğrak noktalarından bir yer. Ve hemen meydanın ortasında Mozart'a ait bir heykel var arkadaşlar. Meydanda gezi turları için kullanılan faytonlar, ortaçağ sokakları ve yağan karla beraber geçmişte çok başarılı şeylere imza atmış insanların gezdiği bu sokaklarda olmak size inanılmaz derecede iyi hissettiriyor. Böyle kendimi bir masalda gibi hissediyorum. Bazı şeyleri başarmanın vermiş olduğu mutlulukla beraber olduğunuz noktada kendinizi bulduğunuz vakit ben gerçekten bir şeyleri başarabilmişim diyebiliyorsunuz. Ne diyor ya bu kız demeyin. Çünkü bazılarınız şunu bana sık sık yazıp soruyorlar. Seda nasıl yapıyorsun, nasıl yapayım diye. Ben hep şunu söylerim çevremdekilere. Dünya bir okyanussa bizim yaşadığımız yerler birer akvaryum. Dışarıda bir okyanus varken biz bir akvaryumun içerisine sıkıştırılmış duruyoruz. Bundan şikayet edip hiçbir şey de yapmıyoruz. Bir akvaryumun içindeyseniz yüzmeyi mutlaka bilirsiniz. Yani dışarıdaki okyanusa da ayak uydurabilirsiniz. Ne demek? Kalkın demek. Yerinizden kalkın, planınızı yapın ve dünyayı keşfedin demek. Bana Seda aman sen geziyorsun, baban zengin falan da demeyin. Babam düz bir memur arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde babamdan bir kuruş bile destek almadan kendi çapımda gezmeye çalışıyorum. Yani birileri size kalkıp al cebine para, çık gez demeyecek. Siz kendiniz çalışacaksınız ve gezeceksiniz. Dünyada o kadar çok keşfedilecek yer, o kadar çok tanışılacak insan ve o kadar çok hissedilecek nokta var ki yerinizde kaldığınız her an için kendinize kızdığınızı bulacaksınız arkadaşlar.